Biz Mavinin Göçebeleri. Bizimle birlikte tekne yaşamı, sualtı dünyası ve farklı ülkelerin kara seyahatlerine hazır mısınız? Suudi Arabistan Yanbu'ya gidiyoruz. Ben işbaşı yaptım. Stajyer kaptan olarak işe alındım. Eşim kaptanı. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Ben Kaptan Ufuk Türkeş. Teknemiz Suudi Arabistan Yanbu'da, Kızıldeniz'de dalış turlarına devam. Ben stajyer kaptan Aysin Türkeş. Eşimle birlikte aynı teknede çalışıyoruz. Suudi Arabistan Yanbu'ya doğru seyahatimiz devam ediyor. Yanbu'dayız şu anda. İstanbul'da hava sıcaklığı 10 dereceydi. Burada 31 derece. Montlarla bindik, tişörtlerle indik. Ben çok seviyorum sıcak havayı gerçekten. Klimalarımız çalışmadığında tekrar sorarım ben sana nasıl oluyor sıcak diye. Evet, gerçekten de öyle. Burası yaklaşık 31-32 derece ve hemen hemen her gün bu şekilde. Peki kaptanım, buradan tekneye nasıl gideceğiz? Ve tekne ne kadar mesafede Yanbu Havalimanı'na? Buradan tekneye Uber çağıracağız. Uber uygulaması burada çok güzel çalışıyor. Türkiye'deki gibi değil. Direkt olarak Uber'ler geliyor. Gayet güzel ve donanımlı araçlarla. Ya da kapıdan çıkar çıkmaz yeşil taksiler var. Taksi alabilirsiniz. Bizim teknemizin buraya olan mesafesi Algar Bey Marina'ya geçiyor. Bulunduğu mevki. Burada yaklaşık 15-20 dakikalık bir sürüş mesafesinde. O zaman Uber'i çağıralım. Ne diyorsun? Tamam, Uber'i çağıralım. Havalimanından Algar Bey Marina'ya geldik. Marina'nın girişi bu şekilde. Şurada ufak bir konteynerde dalış malzemeleri satılıyor. Şimdi tekneye doğru devam ediyoruz. Teknemiz Flora Maris bekliyor. Kaptanım devam ediyor. Ufuk kaptanım, geldik, Yanbu'dayız. Limanda teknemiz. Teknemizin adı Gloria Maris. Bu teknenin seyahat amacı nedir? Bize kısaca bahseder misiniz? Tekne solar güneş enerjisiyle beslenen elektrik motorlara sahip bir tekne. Teknenin seyahat amacı dalış yapmak üzere Kızıldeniz'de geziyoruz şu anda. Yani dalış üzerine mi dizayn edilmiş? Dalış üzerine her şey var mevcut teknemizde. Tekne sahipleri kendileri dalmayı çok seviyorlar. Aynı bizler gibi. O yüzden buralardayız. Kızıldeniz'de dalış turları yapıyoruz. Peki Gloria Maris ismi nereden geliyor? Gloria Maris ismi tekne sahibi yine dalış yaptığı için bir deniz kabuğunun adı zehirli bir deniz kabuğu olduğunu biliyoruz. Çok adet desenleri olan bir deniz kabuğu. Oradan geliyor. Teşekkür ederiz. Bir teknenin girişini gösterelim izleyicilerimize. Şöyle Gloria Maris yazıyor zaten. Devamı ilerleyen videolarda göstereceğiz. Teknedeki eksiklikleri tespit ettik. Alışverişe gidiyoruz şu anda. Nereye gidiyoruz alışverişe? Buranın meşhur hipermarketi Panda. Aynı bizim büyük süpermarketler gibi bir market. Aradığımız her şeyi orada bulabiliyoruz. Peki neyle gidiyoruz oraya? Uber. Uber'le. Uber'le 10 dakika mesafede. Alcar Bey Marina'dan Panda Süpermarket'e geldik. 10 dakika mesafesi var. Yollar bomboş. Trafik yok. Şöyle girişe. Marketin girişi AVM'den yapılıyor. Şu anda kendimize internet almak için bu mağazaya geldik. Telefonumuza internet satın alıp sonra markete doğru devam edeceğiz. Kaptanım, başlayalım mı? Peki, şunu sorayım. Buranın para birimi nedir? Yani Suudi Arabistan riyali. Peki, kaç TL yapar? 11,5 lira civarında bir riyal. 1 riyal 11,5 TL. Burası çok büyük. Daha doğrusu büyükmüş. Ben ilk defa geliyorum. Kaptan buradan alışveriş yapıyor. Yılbaşından beri Suudi Arabistan'da. Türkiye'deki 5M Migros büyüklüğünde. Her reyonda fazlasıyla çeşitler var. Ürün skalası çok geniş. Dışarısı inanılmaz sıcak. Markete girince rahatladık. Taze ürünlerin olduğu, meyve sebzenin olduğu reyondayız. Listemiz vardı. Şef liste yapmıştı. Örnek bakalım, kayısı kaç riyal? Kilogramı 19,99. Burada hurma çeşitleri var. Oldukça büyük bir reyon bu da. Her reyon büyük aslında, öyle söyleyebilirim. Taze sebzeler ve meyvelerin olduğu alanlar. Burada alışveriş yaparken kaybolabilirsiniz. Çok büyük.
Oldukça taze. Rendeleri patateslerin yanına koymuşlar. Yine hurma reyonu. Burada da vardı. Devamında da var. Ramazan geliyor diye de fazla olabilir diye demiştim ve yine hurma reyonu. Peki hurmanın fiyatına bakalım. Şarküteri reyonuna geldim. Yine kocaman bir şarküteri reyonu. Yeşil zeytin, siyah zeytin, karnabahar, havuç, ızgara zeytin. Şarküteri devam ediyor buradan. Evet, kasaya geldik. Burada böyle paketlemeleri yapan personeller var. Sonunda alışverişi bitirdik kaptanım. Oturuyorduk, ses geldi. Sese doğru baktığımızda üç taraftan geliyordu. Yüksek odanın sıcaklığından değil mi gene? Geçen sefer ayarladınız ya oradan kaptan. Teknede gelen sesleri böyle. Bu fan neden çalışmıyor? Bu bir Hasan. Seyran'da falan çalıştırıyoruz. Diğer şey Klima mı? Klima. Buranın kliması. Ses otururken teknenin kıç tarafından geldiği için buradaki kapağı açıp baktık. Sinyal durdu şu anda. Kaptanım, oturuyorduk. Sonra bir ses geldi. Sese doğru çıktığınızda sesin bu kıç taraftan geldiğini duyduk ve Bu girdiniz. ses yüksek ısı alarmı. Bizim yüksek voltaj panellerimiz var. Bu paneller gerekli ventilasyon yani hava sirkülasyonu sağlanmadığı takdirde aşırı ısınma yapıp siren çalabiliyor. Bu siren çaldığında da bu sefer yüksek voltajı devre dışı bırakıyor. Peki nasıl çözdünüz? Soğutma sistemlerini açtık. Soğutma sistemlerinden sonra zaten kendiliğinden soğuyacak, serinleyecek. Kapak açık kalacak. Kapağı biraz açık bırakacağız. Sıcak hava biraz tahliye olsun. Ondan sonra da kapatacağız tekrardan yerine. Teknede sürekli ses dinliyor oluyoruz. Az önce söylediğim şey, bu tekneler bizi paranoyak yapıyor. Bir gözümüz açık, bir kulağımız açık uyuyoruz. Aşkım, sonunda geldi paketimiz. Evet, sonunda dediğimiz sadece 24 saat. Dün bu saatlerde sipariş ettiğimiz DJI Osmo Pocket 3 modeli 24 saat olmadan elimizde oldu. Peki ben neden şimdi sonunda dedim onu söyleyeyim. Türkiye'de biz çok fazla fiyat araştırması ve kullanıcı yorumlarını izledik, okuduk, dinledik ve sonunda buna karar verdik. YouTube kanalımız için en uygun ve en pratik neydi bilmiyorduk. Çok fazla araştırdıktan sonra fiyat konusunda çok takıldık. Takıldık çünkü Türkiye'de yaptığım bütün araştırmalarda bu set olarak gelen mikrofonuyla işte ne bileyim ekstra bataryası, tripod sistemleri her şey üzerinde gelen bir set olarak Türkiye'de yaptığım araştırmalarda yaklaşık 37-38 bin lira bandında olan bir kameraydı. Bu da bize biraz pahalı geliyordu açıkçası. Ve Arabistan'daki Amazon'da yaptığım araştırmalarda ise bu paketi yani paket halinde aldığımız kamera setini 25 bin lira civarına almış olduk. Yani arada çok büyük bir fiyat uçurumu çıkıyor. O Peki yüzden ne kadar sürede geldi? 24 saatten daha kısa bir sürede. Açalım mı? Ben heyecanlıyım. Paketimizi açalım. Ben de heyecanlıyım. Ve bu arada ben 2 aydan fazladır Suudi Arabistan olmama rağmen ilk defa Amazon'dan bir şey sipariş ettim. Ve 24 saatten kısa bir sürede geldi elimize. Şurada yeni Osmo Pocket 3 kameramız. Bakalım setten neler çıkacak. Açalım bugün. Eminim ki Türkiye'de birçok insan bunu almak istiyor. Ancak fiyatlar uçuk kaçık. Hatta bazen de stokta olmuyordu. Ve bazen de stoklarda olmuyor. Türkiye'de yine bir web sitesine bakmıştım. Sadece kuru kamera olarak 34.800 lira böyle bir rakamdı. Evet. Çok heyecanlı. Biz sadece parçaları gösterelim. Daha sonrasında nasıl çalıştığını bakarız ayrıca. Ben bu paketi açmak istiyorum. Burada yine kendi özel bir paket kutusunda çıkıyor. Oo çok iyi. Çantası var. Şöyle çanta, orijinal kendi çantası var. Hani ben çanta da almayı düşünüyordum ama çanta almaya gerek yokmuş demek ki. Kendi çantası var içinde. Batarya sistemi çok küçük bu. Çok iyi değil mi ama? Yani el ebatı yani şu kadar bakın. Kamera bu kadar. Yani şeylerde bakıyorsun resimlere falan bayağı büyük bir şey gibi görünüyor ama değil yani gerçekten çok. Pratik o zaman. Evet o mini tripod Çok tatlı. ve mikrofonumuz. Mikrofon paketten tek mikrofon olarak çıkıyor. Evet. Biz hep yan yana çekim yaptığımız için önce tek mikrofonla idare edebilecek miyiz ya da bize yeterli olacak mı onu görmek istiyoruz. Daha sonrasında ikili mikrofon setinden sipariş verebiliriz. Bir diğer bataryası. İçinde bir adet Type-C şarj kablosu. Orijinal kablosu. Bir adet koruma lensi. Mikrofon için ses önleyici ve rüzgar kesici tüyleri böyle. Bunlar makyaj laptopumuz. Aynen makyaj gibi şey gibi duruyor. Mikrofon çok tatlı, çok minik. Şöyle şu an kurulmadı ama Bu da göstereyim. magnetik. Bu magnet sanırım mikrofon için yine. Çok Yani iyi. yakaya takma yeriniz yoksa bunu bu şekilde
arkaya atıyorsunuz içeriye. Gösterelim. Bu da böyle. Wow, çok iyi. Aslında çok Şöyle bayağı kuvvetli bir çantasının içi de çok bölmeli. Malzemeler oldukça mini. İçi de bölmeli, mini. Yerleştirip çok rahat, pratik şekilde saklanabilir. Mutlu edici bir ekipman. Bir de bunun kendi orijinal housing'i var. Bu housing 40 metre su altına kadar su almaya ve dayanıklı. Biz her zaman daldığımız ve dalacağımız için bir diğer kameramız daha var. Ancak 2 tane neden olması diye düşündük. İzleyenlere daha güzel görüntüler yakalayabiliriz. Yani birimizin kaçırdığını diğeri yakalar diye çift kamera çekim yapabiliriz. Evet, bazen suyun altında saniyelik canlı geçebiliyor. İkimiz de çekim yaptığımızda 2 ayrı kamera olduğunda canlıları kaçırmadan çekimlerini yapmış oluruz. Housing'in siparişini verdin mi? Housing'in siparişini verdim. O da çok uygun bir fiyat. Yaklaşık yani Türk parasıyla 1100 lira civarında. 40 metreye kadar 40 metreye kadar dayanıklı ve orijinal, yani bunun için üretilmiş. Şu anki beklediğimiz paketi heyecanlaştık ve sizinle paylaşmak istedik. Bakın bundan sonraki çekimlerimizin kalitesi, mikrofonun kalitesi ne şekilde olacak onu da hep birlikte göreceğiz. Heyecanla kurulumunu arka planda Evet. yapmayı devam bekliyoruz. ediyorum. Devam edeceğiz. Bir yandan devam ediyorum. O zaman başka bir Gerçekten. videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.